Mete Yarar, olmayan insanlığa ad bulmaya çalışmayın. Son yaşanan olaylara bakınca bir kez daha tarihi ne kadar çabuk unuttuğumuzu hatırlıyorum. Hollanda'yı yeniden anlamaya ve teşhis koymaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına yapılan skandal ötesi terbiyesizliğe neden bulmaya çalışıyoruz. Atalarımızın bu durumlar için o kadar güzel sözleri var ki, adamı tanımak istiyorsan bir şeyi emanet et derler. Bu adamlara zamanında Birleşmiş Milletler gözetiminde olan Müslümanların hayatları teslim edilmişti. Gelin olanları bir hatırlayalım. Yugoslavya'nın düşmesinin ardından 1992 yılında Sırplar Yugoslav halklarına katliam uygulamaya başlamışlardı. Olaya müdahil olmak isteyen Birleşmiş Milletler 6 bölgeyi güvenli ilan etmişti ve bu bölgelerden biri de Srebrenica'ydı. Savaştan önce 24 bin nüfusu olan bu kent, mülteciler ve dışarıdan kente sığınan insanlarla birlikte 60 bin nüfusa ulaşmıştı. Nüfusun artmasıyla bu kent artık hastalıklarla, açlıkla mücadele etmeye çalışan bir toplama kampına dönüşmüştü. Kenttekilerin kendilerini korumak için edindikleri silahlar da Birleşmiş Milletler güçleri tarafından güvenlik gerekçesiyle toplanmıştı. Sırp Devlet Başkanı Radovan Karadžić'in emriyle Ratko Mladić komutasındaki Sırp askerlerinin kente olan tacizleri sıklaşınca kamptaki insanlar silahlarının geri verilmesi için başvuruda bulunmuş, fakat kampın Hollandalı komutanı Tom Karemans bu isteği geri çevirmişti. Birleşmiş Milletler güçleri ise sadece kent üzerinde 2 tane F-16 uçurarak tepki vermişlerdi. Hollandalı askerler Bosna'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı Fransız generalden aldıkları emirle bir gece yarısı kenti boşaltmış ve bulundukları kampı içindeki 25 bin mülteci ile birlikte Sırplara teslim etmişlerdi. Hollandalı komutan tarafından Sırplara satılan bu olay video kasetle kanıtlanmıştır. Kent bir hafta süren katliamla Sırplara yenik düşmüştü. Aradan yıllar geçtikçe bu soykırımla ilgili belgeler ve görüntüler ortaya çıkmaya başlamıştı. Hollandalı komutanların şehri teslim etmeden önce katillerle beraber içki içtikleri tespit edilmişti. Görüntülerde oldukça neşeli oldukları gözden kaçmamaktadır. Şimdi de o gün yaşanan insanlığın utancına daha yakından bakalım. Mülteci kampında bulunanlar Birleşmiş Milletler görevlisi olan Hollanda askerlerinin arasından tek sıra halinde geçirilerek teslim edildiğini kampta tercüman olarak bulunan Hasan Nuhanović ifade etmişti. İnsanların katillere teslimi, dışarı çıkanların Müslümanların öldürülmesi sırasında atılan çığlıklar eşliğinde devam etmişti. Düşünsenize, insanlar size güvenerek şehre sığınıyor, ellerindeki silahları topluyor, sonra da katillere tek sıra halinde teslim ediyorsunuz. Bunu yaparken de dışarıdan çığlıkları duymaya devam ediyorsunuz. Emanete ihanet etmek bizde affedilmeyecek bir suçtur. İnsan karakterini ortaya koyan en önemli veridir. Fazla uğraşıp da bu olaylara bir ad bulmaya çalışmayın. O ad zaten Bosna'daki soykırım sırasında konuldu. Müslümanların kim olduğu bilinmesin diye önce vücutları parçalandı, daha sonra yakıldı. Ardından parçalar farklı yerlere topluca gömüldü. Şimdi o toplu mezarlarda vücut parçaları tek tek bulunup birleştirilip ailelerine teslim edilmeye çalışılıyor. Buna sebep olanlarınsa vicdanları, duyguları ve utanmaları olmadığı için birleştirilecek bir insan vasfı da bulunamıyor. Orada kaybolan insanlığı şimdi bizler bulmaya hiç çalışmayalım. Çünkü hiç olmadı. Toprak bile bu suçu gizlemek istemediğinden mavi kelebeklerle insanlara toplu mezarların yerlerini gösterirken insanlık bu adamlara suçlu olduklarını gösteremedi. Mete Yarar, Karar.